birazdan gözlerim onu arıyor. Bir arkadaş grubuyla birlikte İtalya'dalar bir haftadır. Ben de bize en yakın olan yerde görüşelim diye düşündüm. Birlikte Pompei'yi gezeceğiz, güzel bir gün geçireceğiz. Bekliyorum şimdi. Do you know aşkım what to see? Yes, go to you. There is aqua, you want? Evet, güneyde sıcak. Çok kötü. Okay, they are not even near. We can go to. Selamlar tekrardan. Öncelikle herkesin aklındaki soruyu bir cevaplayayım. Neden kuzenin videoda görünmüyor? Aslında kuzenin bir kanalım olduğunu bilmiyor. Evet, öyle. Ya ben biraz utangacım. Bu konularda söyleyemiyorum. Hani şey demek gibi olur diye. Hani beni takip et, beni izle demek gibi olur diye söyleyemedim. O yüzden de tabii ki onun izni olmadan da onu videoya koyamazdım diye düşünüyorum. Daha fazla şey vloglarım diye düşündüm ama aslında zaten Pompei'ye gelenlerin ilk amacı o size gösterdiğim, yani yanardağ patladıktan sonraki o bedenlerin halini insanlar görmek çok istiyor. Orayı çektikten sonra artık bir daha çekmedim. Çünkü şöyle bir durum vardı. Çok sıcaktı. Biz öğleden önce gittik. Güneş tepedeydi. Neredeyse hiç gölge yoktu. Çünkü zaten yıkık bir şehir biliyorsunuz. Neyin gölgesine saklanacağız? Mincik mincik gölgeler vardı. Ve gerçekten yorulmuştum. Ancak kuzenimle biraz yürürken falan muhabbet edebildik. Türkçe muhabbet etmek, yani ailenizden birinin gelip sizi yurt dışında görmesi gerçekten harika hissettiriyor. Şimdi bunların hepsini bir yana koyuyorum. Sizin bana daha önce sormuş olduğunuz ama benim burada turist olarak yaşamadığım için net olarak cevaplayamadığım bazı şeyler vardı. Kuzenim onun arkadaş grubuyla gezerken aslında onlarla muhabbetlerimden çıkarımlar oldu ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. En öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Eğer bir gün İtalya'ya gelip Pompei'yi görmek istiyorsanız her ayın pazar günleri bedava giriş var arkadaşlar. Normalde 16 euroydu. Ben kuzenime böyle olduğunu söylediğim için hatta onlar da Napoli'yi, Pompei'yi bu zamana bıraktılar. Ona göre bir rota çizdiler. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben genelde Napoli için biraz karışık, işte karmaşık falan çok sevmiyorum diyorum ama ben burada yaşayan biri olarak turistik gözle bakamıyorum. Ama bir turist için acaba yani gezdiği yerler arasında en çok nereyi seviyor ya da Napoli için ne düşünüyor derseniz biz merak ettik. Hatta Fabio çok merak etti. Şu ana kadar gezdiğin yerlerden hani favorin neresi diye sordu. Ve gezdikleri yerleri size söylüyorum. Milano vardı, Venedik vardı, bir de Floransa vardı. Kuzenim ve diğer 3 arkadaşı Napoli diye cevapladı. Biz biraz şaşırdık. Neden diye sorduğumda genel olarak insanların davranışlarından bahsettiler ve oradaki insan davranışları biraz kaba bulmuşlar galiba. Onlara kendilerini kötü hissettirmiş. Mesela Venedik'te bir restoranda gelen kuşa küçük ekmek kırıntısı atmışlar ve garson kızmış, ne yapıyorsunuz falan filan diye. Bu tarz şeyler yaşamışlar ya da işte yemeği bitirdiğin an gözün içine bakıp hemen tabakları topluyor
oluyor falan dediler ki bu genelde evet böyle bir şey var İtalya'da. Onun dışında pek fazla yabancı ve hani böyle Türk olduğu öğrenildiğinde hoşlarına gitmediklerini, öyle bir enerji aldıklarını falan söylediler. Napoli'de ise tam tersi, yabancı olduklarını anlayanlar direkt nerelisin, Türk'üm deyince aa öyle mi, Türk mü falan. Hatta o kadar ilginç ki bizim değişik yemeklerimizi yani biliyorlar. İçli köfteyi falan bilen garsonlarla karşılaşmışlar. Aşırı bir sohbet, hoş, muhabbet öyle dediler, bana bu şekilde aktardılar. Ben de onlara gelmeden önce şey demiştim. Kuzenimle Milano'dayken konuştuğumuzda bana dedi ki ay Milano harika, mimari, insanların giyimi, kuşamı muhteşem bir yer. Hani bütün İtalya böyle mi dedi. Ben de dedim ki muhtemelen Napoli'ye gelince öyle düşünmeyeceksin. Çok fazla kırık dökük. Hatta böyle bazı apartmanlar var ki burada kimse yaşamıyordur diyebiliyorsun dedim. Ama şöyle bir şey, hani biraz ben bizim oralara benzetiyorum, Adana, Hatay. Ona da öyle dedim. Hani Adana gibi düşünebilirsin. Biraz evet kırık dökük tarafları var ama yani her şeyle Adana gibi diyebilirim. Hani yemek içmek olarak da davranış olarak da öyle diyebilirim dedim. Buraya geldiğinde bana şey dedi, cidden insanlar da Adana gibiymiş, çok sıcakkanlı, çok güler yüzlüler, gerçekten kendimizi iyi hissettik dediler. Birincisi buydu. Tabii sonra Roma yaptılar. Benim bu hani Roma'dan sonraki sorduğumda birinci sıraya Roma'yı koymuş, benim kuzenim için konuşayım. En çok Roma'yı beğendim, sonra Napoli diye düzeltti sonrasında. Sonrasında bana dediler ki neden bizim hani direkt yani bize Arapça biliyor musun ya da Arapmışız gibi hani öyle bir edayla geliyorlar. Ben dedim size direkt bunu soran oldu mu dedim. Arkadaşlarından bir tanesi şey dedi bana. Yani acaba dedi esmerim falan diye mi öyle düşünüyorlar? Çünkü soran olmuş. Ben de hani şöyle açıklama yaptım. Çünkü ben de birkaç kere karşılaştım. Bana da Arapça biliyor musun, Türk olduğumu söylediğim halde soranlar olmuştu. Galiba cevabı şu. Biz böyle biraz görünüş olarak yani bizim neden farklı olduğumuzu anlıyorlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Fabio da hatta sordular. Sen nereden anlıyorsun bir kızı gördüğünde ya da işte bir erkeği bu İtalyan değil dediklerinde Fabio şey dedi, hani çok belli olmuyor dedi. Hani size bakınca çok belli olmuyor ama hani en büyük fark olarak söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi kaş dedi. Yani çünkü bizim kaşlarımız biliyorsunuz biraz daha kalın. Kızlar da hani aa evet olabilir, peki neden Türk'üm dediğim halde neden Arapça biliyor musun falan dediler. Ben onun cevabını şöyle açıkçası kendimce böyle bir çıkarım yaptım. Nedense Türklere hani biz bir böyle etrafımız Arap ülkeleriyle falan çevrili olduğu için bizi de Arapça biliyor zannediyorlar. Hatta bazıları Türkçenin varlığından haberdar değil. O yüzden bütün o tarafı Arapça konuşuyor olarak bilebiliyor. Tabii ki bu çok küçük bir azınlık ama böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Türk'üm dediğinizde hani Arapça biliyor musun diyebilirler, yani bununla karşılaşabilirsiniz. Onların karşılaştığı diğer bir ilginç şey de bu olmuş. Diğeri ise bana dediler ki ben bunu hep söylüyorum size ama yani bu şehir hiç uyumuyor mu? Yani sürekli mi bir festival, sürekli mi bir konser var? Biraz uyumakta zorluk çektik dediler. Otelleri klimalı olmasına rağmen, kapıyı pencereyi kapatmalarına rağmen sesler odaya çok fazla dolmuş ve gece uykusuzluk çekmişler. Bundan zaten bizim vloglardan görüyorsunuz. Festivaller 2'ye 3'e kadar devam ediyor. Konserler öyle. Yaz mevsiminde özellikle İtalya bu şekilde ve bunu buraya gelince çok fazla fark etmişler. Dediğim gibi güneyde daha fazla böyle şeyleri bulabiliyorsunuz. Hani herkesin bir kendi küçük kasabası da olsa bir şeyler yapıyor ki düşünün, turistik bir merkezde, Napoli gibi bir yerde. Onların orada olduğu gün de yine meşhur birinin konseri vardı arkadaşlar. Böyle bir durum. Yani aktarabileceklerim bu kadar. Turist gözüyle açıkçası ben bakamıyorum. O yüzden bir turistin size notlarını aktarmak istedim. Çok daha fazla şey var aslında. Şu an hani böyle kısacası toparlamak istedim. Çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Bu şekilde umarım keyif almışsınızdır. En azından şu aktarımımdan. Çünkü videolar o kadar kısa ki. Bu arada biz oraya gittiğimizde Fabio bizi rehber gibi biraz gezdirdi. Çünkü biz ikinci kez gidiyoruz. Fabio benden önce de gitmişti. O yüzden Fabio üçüncü kez diyebilirim. İçerisi çok büyük. Karıştırabiliyorsunuz ne, nerede, bayağı bir zor. Ama açıkçası şöyle söyleyebilirim, biraz zamandan kazandık orada. Yani Fabio'nun yanımızda olması biraz bizi zamandan kazandırdı. Ona rağmen 3 saat gibi bir süre bütün Pompei'ye yetmiyor. Yani bu da aklınızda olsun. Çünkü yürüyerek gezdiğiniz kocaman bir şehir. Yine de çok güzel. İnşallah hepinizin gitme görme şansı olur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı, bir de her ne kadar kuzenime yani söyleyemesem de, gerçekten utangaç olsam da size söylüyorum, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.